Değerli izleyicilerimiz, bildiğiniz üzere pek çok vatandaşımız Türkiye'deki tatilini tamamladı. Avrupa'ya gelmeye devam ediyor. Gümrük kapılarında da ciddi bir yoğunluk durumu söz konusu. Şimdi bakın değerli izleyicilerimiz, ben bizzat Kapıkule'ye gittim. Kapıkule'de vatandaşlarımızla görüştüm ve oradaki atmosferi sizlere aktarmaya çalıştım. 1 Haziran'dan bugüne Kapıkule sınır kapısından 1.300.000 gurbetçi Türkiye'ye giriş yaptı. 1.300.000. Hamzabeyli sınır kapısından 185.000 kişi. İpsala sınır kapısından 118.000 kişi. Dereköy sınır kapısından ise 111.000 kişi. Pazarkule sınır kapısından 4.000 kişi Türkiye'ye giriş yaptı. Şimdi bakın değerli izleyicilerimiz. Yani toplamda yaklaşık 1.800.000 civarında kişi sadece bizim Trakya bölgesindeki sınır kapılarından gurbetçi vatandaşlarımız araçlarıyla gelenler giriş yaptılar. Hava yolları dahil değil. Şimdi geçen yıl pandemi nedeniyle vatandaşlarımızın çoğu Türkiye'ye gidemedi. Bilinen bir durum. Bu yılda çok sayıda vatandaşımızın Türkiye'ye akın edeceği de bilinen bir durumdu. Ben bile defalarca anlattım. Bu yıl çok büyük bir akın olacak Türkiye'ye. Sınır kapılarında buna göre önlem alınması gerekiyor. Vatandaş için Bulgaristan'la, Sırbistan'la diğer ülkelerin sınır kapılarıyla görüşülmesi gerekiyor ki vatandaşı çok bekletmesinler diye. Defalarca yayın yaptım ben. Ama gittiğimde şöyle bir tablo gördüm ben Kapıkule'de. 12-13 saat vatandaşın bekletildiğini gördüm. Sıcağın altında, güneşin altında, çoluk çocuk perişan bir vaziyette orada 12-13 saat. Bize söylenen Bulgaristan yavaş çalışıyor. Tamam, olabilir, inandık. Peki yavaş çalışıyor da Bulgaristan'la görüşeceksin, durumu izah edeceksin, bu işi çözeceksin. Bulgaristan çözmüyor mu? Bu vatandaşların çoğu Avrupa Birliği vatandaşı değil mi kardeşim? Merkel'e telefonu açacaksın. Senin vatandaşların kapılarda 12 saat Bulgaristan tarafından bekletiliyor diyeceksin. Şimdi ekranlarınıza vatandaşlarımızın söylediklerinden kısa bir şey getireceğim. Bize burası büyük bir rezilliktir. Niye abla bu kadar dertlisin? Nasıl dertli olmayayım? 60 seneden beri yurt dışındayım. Memleketime gelmem için can atıyorum. Ama buraya gelip de şu rezilliği gördüğüm müddetçe nefret ediyorum. Ne rezilliği abla, onu anlat diyoruz. Bu kalabalıktan bahsediyorsun. Kalabalık işte. Niye bu kadar sinirlisin? Türkiye'desin. Türkiye'deyim ama şu gavur memleketi bizi bırakmıyor içeri. Türkiye'me kurban olsunlar onlar. Ama neden bize bu rezilliği çektiriyorlar? Nereye yolculuk? Almanya. Neresi? Hannover. Hannover'e gidiyorsun. Hannover'e gidiyorum. Ben orada takabüttüm. 60 seneden beri ben oradayım. Bak bunlar benim çocuklarım, Maşallah. torunlarım. Maşallah. Ben memleket hasretiyle yanıyorum. Ama buraya da gelip de şu rezilliği gördüm mü midem bulanıyor. Peki kaç saattir buradasın abla? Vallahi sabah namazından beri buradayım. Ne yaptın abla? 12 saattir mi? Evet, bak bacaklarım şişti, bak halime Evet. bak. Bak halime bak, bak göstereyim. Evet. Değerli Bak. izleyicilerimize zor. Evet. He. Peki geçtiniz Türkiye'ye kaç saat bekleyeceksiniz biliyor musunuz? Vallahi onu da bilmiyorum, bir rezillik de oradan çekeceğiz. 10 saat. 6 saat Bulgar, 4 saatte Sırbistan diyorlar. He. Ne olacak bu gavurun işi bizimle şimdi? Peki geçen seneye göre kıyasladı. Geçen sene geldiniz mi? Her sene geliyorum ben. Nasıl bu Geçen sene? sene daha güzeldi. Yoğunluk yoktu değil mi? Yoktu. Bu sefer çok kötü. Trakyalı mısın? Trakyalıyım, buralıyım. Neresinden? Vallahi içindenim. Senin yerin yakın. Hemen Kapıkule'den girince gidiyorsun. Edirne'li mi? Hayır, ben Kırklareli mi? İstanbul'da oturuyorum. İstanbul'un neresi? Levent. Levent'tesin. Sen sosyetesin o zaman. Yok, o kadar değilim. Bak dişlerimi bile takamadım, çantama koydum. Olsun, önemli değil. Rahat ol. He. Biz bizeyiz. Kimse yok. Benim bak 7 tane çocuğum, Maşallah. 28 tane torunum var, 70 yaşındayım. Bey nerede?
Beyim öndeki arabayı kullanıyor. Ha, senden mi kaçtı yoksa? Yok benden kaçmadı. Nasıl Damadım pasaportundaki ISY'sini kaybetti. Aa, Şu kağıdı tamam kaybetti. peki. Göstereceğim. Göster, hadi göster. Aha bak Neredesin? şöyle bir ISY'sini Evet, tamam, kaybetti. anladım, oturum kartını. Arabayı şimdi benim kocam kullanıyor. Anladım. Bak gülüyorlar sana insanlar. Peki. ya. Gülsünler gülsünler. Gülecek bir şey yok. İyi yolculuklar diliyorum. Sağ ol Allah sizden razı olsun. Bunu da yayınlayın. Yayınlayacağız, hiç merak etme. Ben çok şeyler yaşadım. Yurt dışında da burada Ne da. yaşadın onu söyle. Ne mi yaşadım? Nasıl, anlat. Yoksulluk yaşadım, varlık yaşadım. Kaç yıl önce gittin abla oraya? Ben 60 seneden beri oradayım, 12 yaşında gittim. 1965'ten beri oradayım. İlk kuşak. İlk kuşak. 2 ay önce babamı kaybettim. Allah rahmet eylesin. Başın sağ olsun. Oradan cenazesini buraya getirdim. 10 sene önce annemi kaybettim, oradan Şimdi cenazesini bu buraya durumla getirdim. senin hikayenin ne alaka? Evet. Heh. Allah'ım ya. 60 seneden beri ben yurt dışındayım. Orada yabancıyız, burada yabancıyız. Niye? Burada da mı dışlıyorlar, orada Burada da mı? da dışlıyorlar, orada da dışlıyorlar. Peki, öyle ya da böyle vatanımız güzel ama. Tabii. Vatanım için canımı bile veririm. Bayrağım için 7 tane evladım var, kurban ederim. Vallahi ve billahi. Bak bunlar hepsi iş sahibi. İslamiyet bizim geht nicht mehr. Peki, Hepsi iş sahibi, kendi işleri var. çok güzel. Allah daha çok Hepsini versin. okuttum, hepsi de iş sahipleri. Çok çile çektin. Sie hat Çok. İslamiyet bizim geht nicht mehr. Çalıştım, çabaladım, Sag şimdi mal, was takavettim. sagt dein Vater? İyi bakalım. Sana hayırlı, sağlıklı bir ömür Sağ ol, diliyorum. Allah razı olsun sizden. Yolun açık olsun. Ama bunu yayınlayın. Yayınlayacağız. Başbakanımıza da çok selam söylüyorum. Şu rezilliği bir görsün. Bir göster Emre. Şu rezilliği başbakanımız Sayın görsün. Cumhurbaşkanımız. Bize sahip çıksın. Biz sahipsiz değiliz. Bizim vatanımıza sahip çıksın. Evet. Sadece orada sandalyede oturmaktan iş bitmiyor. Hiç kusura bakmasın. Evet. Bizlere sahip çıksın. Ne TV? Evet değerli izleyicilerimiz, tabii vatandaşlarımız, yani 10 saate varan civarda bir bekleme var. Aleykümselam. Hepsine Allah hayırlı yolculuklar versin. Bütün Türk vatandaşlarıma. Amin amin. YouTube'da mı yayınlıyorsunuz? Hepsine selamlar. Size de hayırlı Sağ olun. vazifeler. Çok teşekkür ediyoruz. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Amin. Çok sağ ol. Allah razı olsun. Sizden Yolun de açık Allah olsun. razı olsun. Zor bir yolculuk bekliyor. Artık Hadi görüşmek üzere. ya. Vallahi ben burada çıldıracağım bu vaziyet. Çıldırma. Kalk bir tur at. Bir tur at. Sabahtan beri geziyorum Gel zaten. bir tur at. Boş ver ya. Yok Gel bir tur at. gezemeyeceğim. Aha. İyi peki. Sağ olun Allah İyi yolculuklar razı olsun. diliyoruz. Bunu yayınlayın. Başbakanımıza da selam söyleyin. Cumhurbaşkanı. Peki. Cumhurbaşkanı mı? Her neyse işte. Peki teşekkür ederim. Sahip çıksın sahip. Biz sahipsiz değiliz, vatandaşız, vatansız değiliz. Ne yapayım ablacığım? Abla konuşuyor. Keseyim mi? Kesme. Peki. Bunları yayınla. Evet. Hanımefendinin kızı yeter diyor ama. Evet. Teyzenin açıklamalarını gördünüz. İsyan ediyor. Yeter kardeşim diyor. Şimdi bakın arkadaşlar. Bu çile yıllardır var olan bir çile. Bu sorunun çözülmesi için gereken adımların atılmadığını düşünüyorum. Eğer gereken adımlar atılsaydı 12 saat boyunca vatandaş burada Kapıkule'de, gümrükte bekletilmezdi kardeşim. Bizzat Edirne Vali Yardımcısı bir açıklama yaptı. Kendisi söyledi. Dedi ki 12 saate kadar vatandaş bekleyebilir. O nedenle hafta sonu cumartesi, pazar, pazartesi, salı günleri gelin Kapıkule'ye dedi. Ben söylemiyorum, vali yardımcısı söylüyor ve gümrükten sorumlu vali yardımcısı Ali Bey. Şimdi değerli izleyicilerimiz, gurbetçinin çektiği bu çile daha uzun yıllar devam edecek. Benim anladığım, gördüğüm bu. Vatandaş şunu söylüyor. Diyor ki kardeşim, bu kadar insanın geleceği belli. Bulgaristan 2 kişi çalışıyor, 3 kişi çalışıyor. Ya kaç kişi çalışırsa çalışsın. Gördüğüm bu manzara gerçekten beni çok üzdü. Ha, iyi olan yanlar var mı? Vardı. İşte orada Hasene adlı bir tane dernek ücretsiz yemek, içecek, dondurma vesaire dağıtıyordu. Yurt dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı çocuklar için orada bir park alanı, ikram alanı kurmuş. Çok güzel. Edirne Valiliği içecek ikramında bulunuyor. Çok güzel. Tamam, bir şey söylemiyorum ben. İyiye iyi. Zaten benim derdim insanları eleştirmek falan değil ki. İyiyi bulabilmek.
Beni gören tüm gurbetçi vatandaşlara şunu söyledi. Fatih Bey dedi. Yeter kardeşim dedi ya bu çile. 12 saat diyor ben Türkiye'nin Bitlis'ten, Van'dan, oradan çok uzak kilometrelerden Edirne'ye kadar geliyor. Edirne'de, Kapıkule'de 12 saat bekliyor. Yerlerde yatanları gördüm. Engelli vatandaşlarımız vardı. Araçların içerisinde engelli yürüyemiyorlar. 12 saat nasıl bekleyecek bu insanlar? Yazık günah değil mi kardeşim? O lavaboların hali nedir ya? Pislik içerisinde. Oraya bir tane lavabo yapmışlar oraya. Pislik içerisinde. Bakım yok. İyi bir şey mi? Arkadaşlar zaten daha iyi olsun diye konuşuyoruz. Yoksa bizim kişilerle falan bir işimiz yok. 12 saatten bahsediyorum ya, sıcağın altında, 40 derece sıcağın altında vatandaşı 12 saat bekletmenin Bulgaristan'la işte bilmem diğer Sırbistan'la onunla bununla ilişkilendirmek doğru değil. O bekletiyorsa onun üstüyle görüşeceksin. Bakın gurbetçi en çok vatanını seven insanlardır bak. Türkiye'de yaşayan pek çok insandan daha çok sever. Canını verir gurbetçi. 11 ay boyunca gece gündüz çalışır, para biriktirir. Türkiye'ye gelip bir ay tatil yapabilmek, sevdiklerini görebilmek, vatan hasretini dindirebilmek için. Parasını getirir, yatırım yapar, yardım eder, her şeyi yapar. Gurbetçi Türkiye için. Ama gurbetçiyi üvey evlat muamelesi yapmaktan bir türlü vazgeçmiyorlar kardeşim. 12 saat ya. Gel sen bekle 12 saat boyunca bakalım o sıcağın altında çocuklarınla beraber. Gel bekle. 12 saatten bahsediyorum. Tamam kardeşim, eğer şeyse vatandaş nedir onun adı? 12 saat bundan sonra gelecek yıllarda da böyleyse artık gelmesin yani. Gelmesin. Bu gelme demek zaten. Vatandaş isyan etti ya. Yeter kardeşim dedi ya. Canımızdan yeter. Şimdi bir vatandaşımızın bakın bir açıklamasını daha ekranlarınıza getireceğim. İyi yolculuklar. Teşekkür ederim. Kaç saattir buradasınız hanımefendi? Saat 11 geçe buraya geldik. 11. Kaç saat oldu? Kaç saat oldu? Şu anda saat 6. Evet. Hesaplayın. 7 saat kadar. 7 saat oldu ve hala giriş yapamadık. Peki biz ne kadar çekeceğiz bu çileyi? Devletimiz ne yapıyor? Gelin. Geldik. Bu mu? Yapmış. Gidiyorsunuz hanımefendi. Köln'e gidiyorum, Almanya. Köln'e gidiyorsunuz. Evet. Tatil nasıl geçti? Tatil çok güzeldi ama Buraya çok gelince ne oldu? çok yoruldum. Geldiğime benim pişmanım. Araçla geldiniz. Evet, aynen. Ne Araçta. istiyorsunuz? Bunu açık açık söyler misiniz? Bunu bir şey söylememize gerek yok. Bunu görüyor herkes, değil mi? Herkes görüyor. Yani neden? Neden biz çekiyoruz? Dediğiniz gibi vatandaş gelsin, gurbetçi gelsin, turist gelsin diye devlet yetkilileri sürekli bunu söylüyor ama bu tablonun yıllardır devam ettiğini siz de biliyorsunuz. Bunun bir an önce Bulgaristan tarafı ya da kimde problem varsa çözülmesi gerektiğine Nerede bizim bakanlarımız ki? Neden hiçbirisi gelmiyor? Ne yapıyorlar peki? Hepsi kendi mevkilerinde. Peki bizim burada çekmiş olduğumuz çileyi kim görecek? Yani hiç doğru bulmuyorum. Bir daha da asla yani gelmeyi düşünmüyorum. 6 milyonlu Bulgaristan 80 milyona kafa tutuyor. Niye? Aç. Sahip yok, sahip. Rezildi. Evet doğru. Biz olamıyoruz. Niye? Ama biz onlar olamıyoruz. Kaç saattir beyefendi? 10 saat oldu. 10 saat. 10 çoluk saat çocuk. evet. Çoluk çocuk. Ne tür sıkıntılar? Yani beklerken çoluk çocuğu beklerken işte ne bileyim ne yaşıyorsunuz onu anlatır mısın abi? Ya ne yaşayalım? Herkes işte görüyorsunuz Abi, nasıl herkes yaşıyor. aynı işi yaşıyor abi. Herkes perişan. Herkes gurbetçi. Orada ben ilk sıradaydım. İlk gördüğüm sırada. Hepiniz geçtiniz değil mi abi o sıra o parka? Hepiniz aldılar. Abi oradaki büyük bir yanlışlık durum var. O durumda var ya abi sıra gitmiyor. Tamam abi kafalarına göre bazı yani jandarma abilerimiz geliyor abi. Ortadaki sırayı alıyor. En sondaki abi sağdan en sondan gelene giriyor. Önüne bayramımızda var. geçiyor. Onu her zaman yapıyoruz. Aynen abi Evet, yanlış evet. bir şey. En sağdan geliyor abi. Saygısızlık o. En Doğru, sondan giriyor katılıyorum. abi. Giriyor ilk ileriye sıra giriyor abi. İlk de buraya giriyor. Hiç normal bir şey değil abi ya. Biz bazı arkadaşlarımız var burada hepimiz gurbetçiyiz. Hepimizin yolculuğu var. Çoluk çocuğumuz 10 saattir bekleyen var. Adam gelmiş 15 dakika önce giden sıra dağılıyor abi peşlerinden çıkıyor. Normal bir şey değil abi ya. Kusura bakma.
Bunu Ya burada insanların abi vermeye gerek yok. tamam jandarmanın suçu yok. Bizden geliyor. Suçu mu? Çünkü her koyunun başına bir tane çoban ya da çoban köpek koyamazsınız. Kendimiz düşünmemiz mesela lazım. oradaki yoğunluk değil abi. Mesele burası. Mesela bizim meselemiz. Mesele burası. Oradaki yoğunluk değil. Mesele bura doğru. Mesela bizim bu pandemiden dolayı bize birkaç önlem alınabilirdi. Biz geçen sene pandemiden dolayı ülkemize gelemedik. O özlemi bu sene gidermek istedik. Geldik. Bunu hükümetimiz de biliyordu. Sorumlular da biliyordu. Buna bize yardım amacıyla bunlara birkaç önlem alınabilirdi. Yapılmadı bu maalesef. Şu anda biz burada bu yanlışların şeyini çekiyoruz. Zorluğunu çekiyoruz. Çocuklarımızla beraber burada rezil oluyoruz. saattir beyefendi? Ben 10 saati geçti şu anda. Saat daha içeri giremedim. Tabii de içeride arkadaşların dediği kadarıyla büyük ihtimalle daha 3-4 saat daha hesap ediyorum. Yani 14-15 saati bulacak gibi geliyor. Sadece Türkiye'den çıkış Bulgar'a giriş. Ben Sırp'ta da 5-6 saatte orada bekliyorum. Beklemeyi planlıyorum. Sözün özü ne diyorsunuz onu söyleyin. Ya ben sözün özü ben açıkça diyorum ki hükümetimiz bizden oy bekliyorsa, nasıl bizden Avrupa'ya gelip de bizden oy istiyorsa bana bir hizmet vermek zorunda. Ben ona oy veriyorsam ben bunun karşılığını istiyorum. Ben bir halkın parçasıysam lütfen bana sorumlu bir devlet bakanı varsa o devlet bakanı benim sorunlarımı öğrensin, benim sorunlarımı çözsün istiyorum. Arzum bu. Peki siz ne diyorsunuz efendim? Valla ben Türk halkımı, Avrupa'da çalışan gurbetçi kardeşlerimi sadece para getiren bir makine olarak görülmesini istemiyorum. Tabii. Onların arkalarında durulmasını istiyorum. Ben nasıl Avrupa'dan buraya gelirken Avrupa bana her türlü garanti veriyorsa ben de buradan giderken Türkiye'm bana Avrupa'ya kadar garanti vermeye mecbur. Eğer ben bu ülkenin insanıysam, öyle görülüyorsam sadece benim param, sadece benim getirmiş olduğum döviz değerli değil, ben de değerli olmam lazım. Ben bu ülkeye oy veriyorsam, ben de bu ülkenin vatandaşıysam ben de değer bekliyorum. Ya hizmet ediyorsun, döviz getiriyorsun. Burası böyle. Efendim, Her izin Ama bu sezonu, servis bana her geri izin dönüş sezonundan sonra bizim çilemiz bu. İznimiz Bulgaristan ufak bir devlet, Avrupa Birliği'ne girmiş bir devlet bizi bırakmıyor. yazık. Yazık. Yani şu çoluk Niye çocuğa bekleyelim yazık. burada biz? Devletimiz arkamızda bırakmıyor? tutuyor Buradan abi. çıkıyoruz, Macar bekletiyor bizi. Ya kim- Ufacık bir kim- devlet. Bunlar kim? Kim? Bizim atalarımız 80 milyonu Avrupa'ya meydan okumuş. Bugün şurada Kapıkule'ye sıkışmışız. Bu eskidendi, o eskidendi. Bugüne bakacağım, bugüne. Evet, dinlediniz. Dert aynı dert. Çözülsün diyorlar kardeşim. 12 saat nedir ya? 15 saat bekleyenler var arkadaşlar. Bunun adı Kapıkule çilesi. Yani bu gurbetçinin kaderi haline getirilmiş bu bekleme. Kaderi olmuş. Gurbetçi de kabulleniyor. Kaderim benim bu diyor. Bekleyeceğim ben diyor. Ya arkadaş bu insanlar Türkiye'ye girerken ağlayan, çıkarken de ağlayan insanlar, vatan hasretiyle yanıp tutuşan insanlar. Bu insanların el üzerinde tutulması gerekirken bu insanlarımıza yapılanın ben doğru olmadığını düşünüyorum. Şimdi birileri çıkıp şunu söyleyebilir. Ya çok ağır konuşuyorsun. Ne yapalım biz falan. İşte Bulgaristan yavaş çalışıyor. Ben bilemem. Yani Bulgaristan yavaş çalışıyor diye sen çoluk çocuğuyla beraber güneşin altında kendi vatandaşını bekletiyorsan kusura bakma. İstediğin kadar alın. İyileştirme çabaların var mı? Var. Eskiye göre iyi mi? İyi. Ama sen şu anda 12 saat vatandaşını bekletiyorsan, gurbetçi kardeşimi bekletiyorsan kusura bakma her şey. Yani bende bir de şey yok arkadaşlar. Doğruya doğru, yanlışa yanlış. Biz kimseye şakşakçılık yapacak değiliz. Kimsenin değirmenine su da taşıyacak değiliz. Biz sadece milletin yanındayız kardeşim, doğrunun yanındayız. Evet, geçen yıllara göre daha iyi Kapıkule ama 12 saat olmaz. Olmaz, kusura bakmayın. 12 saat vatandaşa bu çileyi kim çektiriyorsa, kim 12 saat boyunca o sıcağın altında bu vatandaşı bekletiyorsa kusura bakmasın, işini doğru düzgün yapsın. Kimse, bilemem ben. Ben bilemem. Seçim zamanı hatırlanan gurbetçiyi
ülkeye girişte ya da çıkışta bu kadar bekletiyorsak kusura bakmayın bir şeyleri yanlış yapıyoruz demektir. Ben insanları eleştirmek için konuşmuyorum bakın. Beni sakın birileri yanlış anlamasın. Eğer yanlış anlıyorsan şöyle söyleyeyim ben sana. Ya Kapıkule benim babamın malı değil kardeşim yani. Ben milletin şikayetini aktarıyorum. Sen çocuğunla beraber diyelim ki bir çocuğun var ya da engelli bir çocuğun var. Gel bakalım 12 saat bekle. Gözümle gördüm. Bakın arkadaşlar gözümle gördüm. Engelli 15-16 yaşında bir kızcağız tekerlekli sandalyede arabanın içerisinde babası dedi ki oradaki görevlilere rica etti. Bak çocuğum artık duramıyor. 10 saattir ben buradayım. Çocuk engelli yürüyemiyor. Yani felçli. İzliyorum ben de. Arkadaşlar görevliler yardımcı olmak istedi. Ama orada bulunan başka gurbetçiler ortalığı yıktılar. Böyle şeyler de var. Bakın doğruya doğru, yanlışa yanlış. Şimdi aynı tabloyla orada kim buna neden oluyorsa, bu 12 saate neden oluyorsa aynı tabloyu kendisi yaşasa ne hisseder? Bu kadar söylüyorum. Bak başka bir şey söylemiyorum. Ben gurbetçimizin 12 saat bekletilmesini hiçbir gerekçeyle kabul etmiyorum. Hiçbir şekilde. Ne günahı var kardeşim bu insanların? Ne günahı var? Yani arabayla Türkiye'ye gelmeleri suç mu? Havayolu şirketleri almış başını gidiyor. Fiyatlar uçmuş. 4-5 kişilik bir ailenin uçak biletini gidiş dönüş alması dünya masraf. Arabayla Almanya'dan bir aracın gelip gitmesi bütün vinyetleri vesairesi dahil 720 euroya mal oluyor. Ya ama bir 4-5 kişilik bir aile uçak bileti alırsa 2000-2500 eurodan aşağıya değil ki. Daha fazla hatta. Yani suç yani. Pandemi nedeniyle bu uçak firmaları uçamadılar biliyorsunuz. Bütün acısını şimdi gurbetçiden çıkartıyorlar. Aynı şey oteller için de geçerli. Otellerin fiyatları almış başını gidiyor. 2-3 kat artmış. Kazıklayan kazıklayana gurbetçiyi kardeşim. Böyle bir ahlaksızlık, böyle bir aymazlık olmaz arkadaşlar. Hiç kimsenin de sesi çıkmıyor. Ya gurbetçiye biraz sahip çıksan canını verecek ya. Nedir bu rezillik kardeşim? 12 saat boyunca gel seni bekletelim bakalım Kapıkule'de. O sıcağın altında ne yapacaksın? Dünyayı yıkarsın. Ya ben kendim bildim bileli çocukluğumdan beri aynı sorun var arkadaşlar ya. Bu Kapıkule çilesi bitmiyor. Kuyruk bitmiyor ya. Kardeşim kimse çözeceksin. 30 tane mi gişe var? 60 tane gişe yapacaksın. 70 tane gişe yapacaksın. 70 tane memuru koyacaksın. Bulgaristan'a da diyeceksin kardeşim yap bu işi. Yapmıyorsan bırak biz memuru verelim. Yani 50 tane çözümü var. Olmaz ki. Yani bu çoluk çocukla beraber burada sıcağın altında aç, sefil bekleyecekler. Ayıp ya. Ayıp yani. Bu insanlara yapılan gerçekten insanlıkla, vicdanla falan alakası yok kardeşim. Ne bu ya? Birileri keyfine keder oturacak koltuğunda, gurbetçi garibim bekleyecek orada sıcağın alnında. Nedir bu rezillik ya? Emeği geçenleri kutluyorum. Kapıkule'ye hizmet edenleri ayrı. Ama kardeşim bak görüyorsun ya. Bu ne ya? Bu insanların isyanları yalan mı söylüyorlar? Bu görüntüler yalan mı arkadaş? Bu nedir ya? Birisi bana izah etsin. Bu nedir? Hangi çağda yaşıyoruz kardeşim? Arabanın içerisinde 12 saat bekletiyorsun ya. Hangi çağda, hangi devirde yaşıyoruz? Tamam 1 saat, 2 saat bekleyelim. Gümrükler yoğun diyelim de kardeşim 12 saat olmaz be. Adam sabah saat 6'da girse akşam 6'da belki çıkıyor. Bulgaristan tarafı didik arıyor. Bütün araçları arıyorlar arkadaşlar haberiniz olsun. Sırbistan, Bulgaristan çıkışı, Sırbistan girişi de aynı. Nedir bu çile ya? Nedir kardeşim ya? Yazık değil mi bu insanlara ya? 2-3 bin kilometre direksiyon salla, perişan vaziyette, kapılarda beklet. Nedir kardeşim bu ya? İnsanlar can atıyor Türkiye'ye gelmek için ya. Canını verecek bu insanlar 11 ayın sonunda. Onu bırakın.
Kapıkule'den çıkarken hasret başlıyor ya. Gurbetçiyi gurbetçi olmayan dışında hiç kimse anlayamaz. Kapıkule'den çıkarken özlemeye başlıyorlar bu insanlar vatanlarını, sevdiklerini. Herkes geride bırakıyor. Sevdiği insanları, vatanını, her şeyini geride bırakıp gidiyor çalışmaya. 11 ay gece gündüz Türkiye'nin hayaliyle yaşıyorlar. Yine ben birkaç ay önce izin sezonunun başladığı dönemde bayramdan önce gittim. Gelişleri çektik o zaman. Hatırlayacaktır bazı izleyicilerimiz. O insanların gözündeki o mutluluk, sevinci anlatılmaz kardeşim. Ama bu kadar vatanına bağlı, bu kadar çok seven insanlara bu yapılan zulümdür arkadaş. Zulüm. Kusura bakmayın. Zulüm var burada. 12 saatten bahsediyorum. En az 12 saat arkadaşlar. Şimdi tamam. Azalmaya başladı ama her ne olursa olsun yazık günah yapmayın arkadaşlar ya. Bunu da siyaset olarak algılamayın. Doğruları konuşmak siyaset değil kardeşim. Yani birilerini övmüyorsak biz ihanet etmiyoruz. İlla birilerini övmek zorunda da değiliz. Bir şeyleri konuşuyoruz. Bak problem var diyoruz. Bu siyaset yapmak değildir arkadaşlar. Bunun zaten beni tanıyanlar, ben hiçbir zaman bu ekranda siyaset konuşmadım, konuşmuyorum da. Siyaset dediğin nedir arkadaş? Siyaset dediğin şey dünyada yalan söyleme sanatıdır. Başka nedir arkadaş? Birisi bana çıksın söylesin yani. Siyaset yalancılıktır. Ben bunu bilirim, bunu söylerim kardeşim. Yani birini savunsan ne olacak? 2 gün sonra çıkacak foyası. A partisi, B partisi, C partisi, D partisi falan umurumda bile değil. Ben vatandaşın sesi olarak şunu söylüyorum. Gurbetçinin sesi olarak şunu söylüyorum. Burada Kapıkule'de yanlış var arkadaş. Yanlış. Bu nedir ya? Lütfen bu konuyla ilgili görüşlerinizi videomuzun altına yazın. Sizden rica ediyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Her yıl yaşanan bu olayla ilgili ne düşünüyorsunuz? Çok merak ediyorum. Bunun yanı sıra değerli izleyicilerimiz Emekli TV'yi Facebook üzerinden de takip edebilirsiniz. Eğer bu yayınımızı beğendiyseniz sizden ricam lütfen like tuşuna basmanızı rica ediyorum. Eğer abone olmadıysanız da mutlaka kanalımıza abone olmanızı rica ediyorum. Bunun yanı sıra değerli izleyicilerimiz katıl butonuna, videomuzun altında katıl butonuna basarak bize destek olabilirsiniz. Aynı zamanda canlı yayınlarımızda sohbet bölümünün altında dolar işareti var. Ona basıp süper sticker ya da süper chat bastığınızda yazmış olduğunuz mesaj en üste tutturuluyor ve istediğiniz mesajı oraya yazabilirsiniz. Bize destek olabilirsiniz. Bizi Almanya başta olmak üzere Fransa, Hollanda, Belçika, İsveç, İsviçre, Norveç gibi vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşamış olduğu ülkelerde izleyen herkesin bu anlatmış olduğumuz konuyla ilgili görüşlerini de çok merak ediyorum. Sizler neler düşünüyorsunuz? Bazı izleyicilerimiz bazen bana kızıyorlar, diyorlar bizim ülkemizi saymadın. Türk'ün olmadığı ülke yok ki. Güney Afrika'dan kutuplara kadar her yerde çok şükür vatandaşlarımız var. Türkçe konuşanlar var. Onlar da bizi izliyorlar. Buradan bizi dünyanın neresinde olursa olsun izleyen herkese öncelikle sağlık diliyorum. Buradan selamlarımızı iletiyorum.